Transistörcüden herkese merhaba. Ele alacağımız bir transistörü öyle bir inceleyeceğiz, öyle testlere tabi tutacağız ki yok böyle deney diyeceksiniz. Transistörün altından girip üstünden çıkacağız. Onu çeşitli çalışma modlarına sokacağız ve davranışlarını gözlemleyeceğiz. Yok böyle deney serimize hoş geldiniz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Torbadan şansımıza çıkan transistör BD435 oldu. Deneyimizde gerilimleri bu arkadaşla, akımları ise daha hassas abisiyle ölçeceğiz. Elimdeki bu DC-DC converter, milivoltlar seviyesindeki gerilimleri vermede işimizi görecektir. Transistörü breadboard'a yerleştiriyorum çünkü bacaklarını öğrenmeliyim. Ölçü aletini diyot kademesine getiriyorum ve propları transistörün rastgele iki bacağına tutuyorum. Bir değer görmedin mi? Hemen oradan ayrıl. Değer gördüğün yerde duracaksın, unutma. Propları yer değiştiriyorum ve ilkinde bir değer okudum. 694. Acaba şimdi hangi probu kaldırsam? Neyse fark etmez, sen kay şöyle. Yine 694. Demek ki sabit kalan kırmızı prob base bacağında. Ama değerler aynı çıktı. Hangisi kolektör, hangisi emiter? Az daha beklesem net olarak görebilirdim ama beklemedim. Bir de bununla deneyeceğim. Diyot kademesine geliyorum ve ölçüyorum. Okuduğum değere bakın. Siyah probu kaydırıyorum ve yine bir değer okuyorum. Hem de daha büyük. Büyük olan emiterdi. O zaman bacaklar sırayla emiter, kolektör, base. Base ucu pozitif olduğuna göre NPN bir transistörmüş bu. Bacaklar birbirine o kadar yakın değerler gösterdi ki bu transistörde kolektör akımının emiter akımına çok yakın olduğunu tahmin ediyorum. Böyle bir şey varsa beta çok büyük demektir. Şimdi bu yeni oyuncağımda transistörün betasını öğreneceğiz. Bilemedim. Yani betayı hemen söyleyecekse deney yapmamızın bir anlamı kalıyor mu? Neyse kafa sesimi susturuyorum ve transistörü bacaklarına dikkat ederek bu oyuncağa yerleştiriyorum. Oyuncak bu ölçü aletinde çalışıyor. HV kademesine geldim ve beta'yı söyle dedim. Beta 231 diyor. Hazır bu aşamadayken bir de ortamın sıcaklığını ölçelim. Sen beta ölçersin de ben sıcaklık ölçmez miyim diyor ve bu arkadaşım da kendine ait oyuncağı çıkarıyor. Şöyle bir sıcaklık probumuz var. Bu prob bu arkadaşla çalışıyor. Ölçü aletinin kadranını sıcaklık ölçme konumuna getiriyorum. Şu anda ölçü aletinin hata payını dahil etmezsek ortamın sıcaklığı 26,2 derece olarak ölçülüyor. Şimdi artık NPN tipindeki bu transistörümüzün bacaklarına gerilimler uygulayarak transistör üzerinde çeşitli akım gerilim çalışmalarına başlayabiliriz. Önce base emitter uçlarına gerilim vermek istiyorum. Base'ini artıya vereceğim, emitterini eksiye vereceğim, kolektör ucunu da bağlayıp boşta bırakacağım. Ve bu şekilde transistörümüze başlangıçta çok ama çok düşük milivoltlar seviyesinde bir gerilim uygulayacağım. 30 milivolt gerilimi ayarlıyorum. Ama tabii çok düşük seviyeler olduğu için güç kaynağım bu seviyeyi sağlıklı bir şekilde tam veremiyor. 30-40 milivolt arasında gidip geliyor. Normalde güç kaynağım gerilim seviyesini 10'ar milivolt değiştirebileceğini iddia ediyor ancak bu küçük değerleri sağlıklı verip veremediğini ölçmek için önce kaynağımın ucunu boşta ölçüyorum ve kaynağın uçlarında 36,5 milivolt olduğunu görüyorum. Artık artı eksi uçları breadboard'a takıyorum ve kurulu devreye gerilim uygulamış oluyorum. Base emitter arasında bu gerilim seviyesini görmeye çalıştığımda göremiyorum çünkü base ucunu breadboard'un eksi hattına bağlamışım. Düzeltip ölçtüğümde kaynaktan aldığım gerilimin transistörün base emitter uçlarına düştüğünü görüyorum. Kolektör emitter arasındaki gerilim 0 çünkü kolektör ucu boşta. Şimdi de transistör üzerinden akan akımları ölçelim. Base akımına genelde birçok yerde vurgu yapıldığını görsem de aslında transistörün en önemli akımı kolektör akımıdır. Önce kolektör akımını ölçmeliyim. Breadboard üzerindeki artı hatta ampermetremin artı probunu dokunduruyorum. Eksi probu ise kolektör bacağına dokunduruyorum. Böylece kolektörü kendisine seri bağlanan ampermetre ile devreye bağlamış oldum. Kolektörden akan akıma bakarsak neredeyse ölçülemeyecek kadar küçük. Yine de bazen 0,11 ila 0,46 mikroamperler arasında, yani 110 pikoamper, 460 pikoamper seviyesinde bir kolektör akımı ölçülüyor. Bu aşamada base akımını ölçmeye gerek yok. Çünkü o çok daha küçük seviyelerde olacaktır. Güç kaynağımı her nedense 50 milivolt ayarlıyorum. Transistörlü devre kaynağı yük olarak bindiği için kaynağım istediğim değeri tam veremiyor ve kendisini bir değere ayarlıyor. 80 milivolt. En iyisi breadboard üzerine gelen voltaja bakayım. Voltmetre ile breadboard'a ulaşan gerilime baktığımda 60 milivolta yakın gerilim ölçüyorum. Demek ki 20 voltluk kayıp gerilim güç kaynağının çıkış empedansı üzerine düşmüş olmalı. Neyse bu gerilimler zaten çok düşük seviyeler. Transistörü aktif edemeyecek kadar küçük. BJT tipi transistörler 500 milivolt yani 0,5 volt seviyelerine kadar kendilerini aşmazlar. Yani aslında işe yarar bir akım akıtmazlar. Base emitter uçları arasına en az 0,5 volt seviyelerinde bir gerilim uygulamalıyız ki kendini birazcık olsun gösteren bir kolektör akımı alabilelim. Bakalım nasıl olacak. Devreye 0,5 volt gerilim uyguluyorum.
Base emitter arasına bu gerilimin düşmesini bekliyorum. Ölçtüğümde transistörün base emitter uçları arasındaki potansiyel farkın aynı şekilde 0.5 volt olduğu görülüyor. Bu kısım tamam. İstediğimiz gerilimi verdik. Bakalım transistörden akım akmaya başladı mı? Ampermetremi tekrardan kaynağın artı hattı ile kolektör arasına seri bağlayarak kolektörü devreye almış oluyorum. Bu defa kolektörden akan akım 49 mikroamper. Bu değer kolektör akımı için çok düşük. Ancak yine de transistörün çalışmaya başladığı ve üzerinden kayda değer bir akım akıttığı da göz ardı edilemez. Şimdi de base akımını ölçeceğim. Ampermetreyi bu defa base'e bağlayacağım. Kolektör ucu boşta kalamaz. Onu devreye bağlıyorum ve base ucunu artı hattan keserek ampermetreyi base'e seri bağlıyorum. Yaklaşık 6 mikroamper base'den akıyor. Burada beta akım kazancını hesaplamaya aslında pek ihtiyaç yok. Çünkü transistöre henüz lazım olan en düşük gerilim seviyesini uyguladık. Yine de beta'yı hesaplarsak 49 bölü 6'dan beta'nın yaklaşık 8 olduğu hesaplanabilir. Artık devreyi biraz daha işe yarar hale getirelim. Çünkü bu akım seviyeleri ve beta akım kazancı çok düşük. Base emitter arası gerilimi 0.6 volt seviyelerine getiriyorum. Kolektör emitter arasındaki gerilimi de ölçüyorum fakat bir değer alamıyorum. Çünkü kolektör ucunu jumper kablo ile eksiye bağlamışım. Onu artıya bağlayarak düzeltiyorum. Kolektör emitter arasında da aynı gerilimi yaklaşık olarak görüyorum. Bu aşamadan sonra base emitter gerilimindeki her değişime karşın kolektör akımının nasıl değiştiğini ölçmeye çalışacağım. Öyle ya, kolektör akımını değiştirmek istiyorsam base emitter uçlarına düşen gerilimi değiştirmeliyim. Hem böylece bilenler bilir, transistörün ters doyma akımı olan ve teorisinde bolca konuşulan IS akım değerinde kim bilir belki hesaplayabilirim. Bu çalışma aslında laboratuvar ortamında yapılmalı arkadaşlar. Evde yeterince hassas olmayan ölçü aletleriyle ve daha da önemlisi breadboard ve jumper kablo gibi en ufak dokunuşta temassızlaşabilen alet edevatlarla bu iş zor ama eldeki imkanlarla bu ölçümleri yapacağım. Özellikle ortamın sıcaklığına bakmak istiyorum. Çünkü sıcaklık transistörün akımını etkileyen en önemli parametrelerden biri. Bu ölçümler esnasında umarım ortamın ve daha önemlisi transistörün sıcaklığı değişmez. Şu anda transistör etrafındaki sıcaklık ölçü aletine göre yaklaşık 27 santigrat derece. Kolektör akımını ölçmek için kolektör ucunu devreden çıkarıyorum. Ampermetreyi sürekli devrede tutabilmek için bir adet jumper kabloyu daha devrenin artı hattına bağlıyorum ve ampermetrenin artı probunu devrenin artısına, eksi probunu ise kolektörün ucundaki jumper kabloya bağlıyorum. Artık ampermetre kolektöre seri şekilde bağlanmış oldu. Şimdi voltmetre ile ilgilenebilirim. Ampermetre mikroamper kademesinde kalmış. Onu da miliampere alalım. Halihazırda devrede base emitter uçları arasında 595 milivolt var ve buna karşılık 1,5 miliamperlik bir kolektör akımı alıyorum. VB gerilimini 624 milivolt yaptığımda ise kolektör akımının 4.4 milivolt olduğunu görüyorum. Bu ölçümleri bir yere not etsek iyi olacak. Çünkü devam ediyoruz. Yeni ölçüm için gerilimi biraz daha artıracağım. VB gerilimi şu anda 643 milivolt ve buna karşılık aldığım kolektör akımı 8.98 miliamper. Akım stabil değil. Sürekli değişiyor. Şöyle biraz daha artıralım. Değerler yine stabil değil. Yaklaşık değerler alabilmek için ölçü aletlerindeki değerleri sabitliyorum ve 685 milivoltluk VB gerilimine karşın aldığım kolektör akımı 26,5 miliamper. 0.711 milivolta karşılık ise 30 miliamper olarak yazabiliriz. Yaklaşık IS değerini hesaplamak için daha çok ölçümler yapmalıyız ancak değerler stabil olmadıkça doğru sonuca nasıl ulaşabilirim ki? Biz yine de umudumuzu kaybetmeyelim ve gerilimi biraz daha artıralım. Asla stabil değerler alamıyorum. Çünkü transistörü iyi kutuplamadık arkadaşlar. Sadece bir adet transistörü şu an ele aldık ve etrafına gerilimler uyguladık. Dirençler vesaire, bir devre kurmadık, bir kutuplama devresi yapmadık. Sağlam bir kutuplama devresi kurup ölçümleri tekrar yapmalıyız ama sağlam bir kutuplama deneyi bir başka videonun konusu olsun. Burada son olarak 752 milivoltluk VB gerilimine karşın 30.64 miliamper kolektör akımını kaydedeceğim. Ölçümlerimizi bitirelim artık. Acaba sıcaklıkta bir değişim oldu mu? Ölçüm sonucunda sıcaklığa tekrar baktığımda başlardaki sıcaklığın pek değişmediğini görüyorum. Yaptığımız tüm ölçümleri bir arada görüyoruz. Base emitter geriliminin değeri kolektör akımının değerini belirledi. Peki aralarındaki ilişki ne? Sıcaklığın bu ilişkiye etkisini merak etmiyor musunuz?
Silisyum transistörlerle ilgili elimizde şöyle kapı gibi bir formül var arkadaşlar. Bu formüle göre VB gerilimini ayarlayarak kolektör akımını belirleyebilirsiniz. Yaptığımız ölçümler sonucu VB gerilimi ile ilişkili kolektör akımlarını biliyoruz. Ancak formülde iki parametre daha var ki bunların değerini henüz bilmiyoruz. Bunlardan biri IS, transistörün ters doyma akımıdır. Sızıntı akımı, kaçak akım diyenler de var. Diğeri ise termal gerilim. Termal gerilim, transistörün jonksiyonundaki sıcaklık ile ortaya çıkan bir gerilim. Sıcaklığı az önce ölçtüğümüze göre aslında termal gerilimi hemen bulabiliriz. Çünkü elimizde böyle bir formül daha var. Einstein'ın yarı iletkenler hakkında belirlediği bu formüle göre VT ifadesine termal gerilim deniliyor ve bu gerilim mevcut sıcaklığa göre bir değer alıyor. Diğer parametreler sabit olduğundan sadece sıcaklık değişirse bu gerilim değişiyor. Devrede az önce ölçtüğümüz sıcaklık 27 dereceydi. 27 derece 300 Kelvin'e karşılık geliyor. Formülde yer alan değerleri yerine yazıp hesapladığımızda transistörün termal gerilimini 25.86 mV buluyoruz. Demek ki 27 santigrat derecede çalışan transistörün termal gerilimi 25.86 mV'muş. Yaptığımız ölçümler sonucu elde ettiğimiz gerilim ve akım değerlerinin yanına şimdi de hesapladığımız termal gerilimi ekleyelim. Bu formülde geriye bilinmeyen sadece sızıntı akımı kaldı. Bu akım gerçekte o kadar küçük bir değerde ki bunun ne önemi var diye düşünebilirsiniz. Bırakalım transistörde bu kadarcık bir ters akımda varsın aksın denilebilir. Tabii ki eğer siz devre kartı üzerine bir veya birkaç transistörlü devre kurup çalıştıracaksanız bu akım gerçekten önemsenmeyecek kadar değersiz. Kurduğunuz bir devrenin çalışmasına asla engel değil. Her türlü göz ardı edilebilir. Genelde transistörün beta akım kazancına odaklanılır ki yersiz bir düşünce değil. Az sonra beta çalışmalarına da geçeceğiz zaten. Ancak bu IS değeri bazıları için çok ama çok önemli arkadaşlar. Kimler için biliyor musunuz? Hani şu meşhur Silikon Vadisi'ndeki aşmış adamlar dediklerimiz var ya. Hani şu yeryüzünde oksijenden sonra en çok bulunan silisyum elementini işleyerek bizim ülkemizde muhtemelen haklı sebeplerle üretemediğimiz yarı iletkenleri üretip bizlerle birlikte tüm dünyaya satan kişilerden bahsediyorum canım. Heh, işte onlar transistör üretirken bence asla bu IS parametresini es geçmiyorlardır. Hatta bu parametreye göre o transistörü üretiyorlar. Çünkü bu IS değeri elimize aldığımız bir transistörün kesit alanları ile bu silisyumdan oluşan arkadaşın içinde ne kadar fosfor, ne kadar bor gibi elementlerle katkılama yapıldığı hakkında bir fikir veriyor. Ya da hangi IS değerini elde etmek istiyorlarsa ona göre transistörün kesit alanını ve katkılama seviyelerini belirleyerek transistörü üretiyorlar. Ortaya çıkan IS değeri ne kadar büyük olursa siz transistörün kolektöründen o kadar büyük akım alırsınız. Örneğin 1 miliamper mi akım alacaksınız yoksa 5 amper mi alacaksınız? İşte bu IS parametresine de bağlı. Milyonlarca hatta milyarlarca transistör içeren işlemcilerin tasarımında bu akım çok önemli olduğu gibi az sonra deneyimizde Early etkisi dediğimiz transistörü arka planda etkileyen olumsuz durumların önüne geçebilmek için de çok ama çok önemlidir. Peki bizim ölçümlerimize göre elimizdeki transistörün IS değeri nedir? Bunu bulmaya çalışalım. İlk ölçümde transistörün base emitter uçlarına 595 mV düşürdüğümüzde kolektörden 1,5 mA akım almıştık. Hesapladığımız termal gerilimi de unutmadan yerine yazıp diğer tüm ölçümlerimizi de formüle döktüğümüzde yaptığımız her ölçümde birbirinden farklı IS değerleri bulduğumuz ortaya çıkıyor. Halbuki bunun transistör için belli şartlar altında yaklaşık sabit çıkması gerekirdi. Ama biz yaptığımız ölçümler ile sabit değer elde edemedik. Tabii bunda deney ortamımızın laboratuvar imkanlarından çok uzak oluşunun epey bir ilgisi var. IS değeri breadboard üzerine kurulan devrelerde böyle çok çabuk bulunamasa da ve birkaç transistörlü devreler için çok önemli olmasa da entegre tipi devre elemanları, çipler, mikro denetleyici ve mikro işlemci tasarımı ve üretimi yapan yarı iletken sektöründe çok önemlidir. Çünkü yüzlerce, binlerce, milyonlarca hatta artık milyarlarca transistörü bir araya getirecekseniz parametrelerin tamamına daha hakim olmalısınız. Yine de mutlu bir haberim var. IS değerini transistörün datasheetinden bulabiliriz. Datasheet'e göre 25 derecede 0.58 voltluk base emitter gerilimine karşın transistörün 10 mA kolektör akımı akıttığı söyleniyor. Tabi bu arada kolektör emitter arası 5 volta ayarlı olmalı. Çünkü eğer VCH gerilimini 1 voltta tutarsanız ve bizim transistörümüz olan BD435'in base emitter gerilimini daha da yükseltip örneğin buradaki gibi maksimum 1.1 volta getirirseniz kolektörden 2 amper alabilirsiniz deniliyor. Tabi burada VB geriliminin tipik değeri söylenmiyor. Öyleyse hangi ölçümleri baz almalıyım? VC gerilimi ne alaka şimdi? Formülümde o yoktu. Nereden karşıma çıktı böyle? VC'ye de mi dikkat edeceğim yani? Şimdi öncelikli olarak bizim transistörümüz kendi base emitter jonksiyonu üzerinde maksimum 1.1 volt tutabiliyormuş. Bunu datasheet'e detaylı ve dikkatli baktığımızda görebiliriz.
Çünkü datasheet'in ilk sayfasında bu transistörün bozulmaması için base emitter arasına en fazla 5 volt uygulayabilirsiniz deniliyor. Maksimum 5 volt uygulayabiliyorum ve o kendi üzerinde 1.1 volt tutabiliyor. Yani şimdi ben güç kaynağından 5 voltu transistörün base'ine uygulasam bile bu transistör kendi base emitter üzerinde 1.1 volttan fazlasını tutamayacak, öyle mi? Bunu birazdan deneyelim. Peki o zaman bir de maksimum akıma bakalım. Bu transistör kolektöründen maksimum 4 amper akım akıtabiliyormuş. İyi de kolektör akımı base emitter gerilimiyle orantılı değil miydi? Az önce transistörün kendi VB gerilimini maksimum 1.1 voltta tutabildiğini ve o esnada 2 amper akıtabildiğini okumuştuk. Öyleyse neden halen daha kolektörden 4 amper yerine 2 amper alabiliyorum? Kalan 2 amper nerede? Şurada gördüğünüz transistörün VC gerilimi de maalesef işin içine giriyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz VC 1 volt iken farklı ölçümler, 5 volt iken farklı ölçümler yapılmış. Ve yine Maximum Ratings kısmında bu transistörün VC geriliminin en fazla 32 volt olabileceğini, yani kolektör emitter uçların arasına en fazla bu gerilimin düşürülebileceğini, daha fazla VC uygulanması durumunda transistörün yine arızalanabilireceğini anlıyoruz. Yani aslında datasheet'te özel bir yerde yazmasa da detayları incelediğimde şunu anlıyorum ki bu transistörün kolektöründen 4 amper akıtabilmek için maksimum seviyelerde transistörü agresif çalıştırmalıyım. Yani VC gerilimini 32 volt yapıp VB gerilimini de 1.1 volta getirirsem uygun sıcaklıkta ben bu transistörden 4 amper akım akıtabilirim. Ama transistörün ömrü ne olur? Yeterince soğutabilir miyim? Çünkü aşırı ısınacaktır. Bu yetmez. Transistörün etrafına takacağım dirençler de ısınacaktır. Çünkü devre artık artan akım nedeniyle daha fazla güç çekmeye başlamıştır. O yüzden yüksek wattlı dirençler seçsem iyi olacak gibi problemleri düşünmek zorunda kalacağım. Ama şu var. Transistörün az önceki formülünde kolektörden akım akıtmak için gerekenler arasında VC gerilimi yoktu. Sadece VB gerilimi vardı. Bu VC akımı neden etkiliyor? Neden 4 amper alabilmek için belki de 32 volt gerilim uygulamam gerekiyor? Demek ki formülde yer almasa da transistörün kolektör emitter arasındaki gerilim de kolektör akımını etki ediyormuş. VC'yi arttır, kolektör akımı artsın. Bunun avantajlı bir şey olduğu görülüyor. Ama gerçekten de öyle mi? Transistör çok acayip bir şey, öyle değil mi arkadaşlar? Aslında göz korkmasın. Bence eğer kendi transistörünüzü tasarlayıp üretmeyecekseniz, devreyi kurun ve gidişata bakın. Problem görürseniz gerekli tedbirleri alırsınız ki çoğu zaman böyle yapılıyor zaten. Böylece kurduğunuz devreyi gitgide optimum seviyelere de getirirsiniz. Biz artık datasheet'ten IS değerini bulmaya çalışalım. Şu tipik değerleri seçeceğim. Bu değerler üretici firmanın laboratuvar ortamında elde ettiği değerler olduğundan güvenilir olması gerekir. Ufak bir değişikliğe dikkat edin yalnız. Biz 27 derecede çalışırken üretici firma bu transistör üzerinde 25 derece sıcaklıkta ölçümler yapmış. 25 derece 298 Kelvin eder ve diğer sabit değerleri formülde yerine yazdığımızda bu sefer almamız gereken termal gerilim değerinin 25.69 mV olduğunu hesaplıyorum. Tüm değerleri ana formülümüzde yerine yazdığımda ise transistörün IS değeri 1.57 çarpı 10⁻12 amper çıkıyor. Evet arkadaşlar, bu transistörün gerçek IS değeri datasheet'e göre bu. Bizim bulduklarımızdan en az 10 kat farklı çıktı. VC gerilimini arka planda bıraktığıma dikkat edin lütfen. Onu da hesaba katmamız gerekirdi aslında. Çünkü bu Early etkisiyle ilgili bir durum. Early etkisinin varlığını bu hesaplamaya çok dahil etmedik. Early ilerleyen çalışmalarımızın konusu olabilir. Kart üzerinde kurulan devrelerde sızıntı akımı ve Early etkisinin çok önemi yok. Daha çok entegre devre elemanlarında bu parametreler önem kazanıyor. İşte böyle. Bazen her şeyi merak ederiz, ölçmek isteriz ve ölçüm için elimizden geldiğince hassas çalışmalar yaparız, ancak yine de tam başarı elde edemeyebiliriz. Çünkü karşımızda yapay bir malzeme yok. Fizik kurallarından etkilenen, bir takım kimyasal etkileşimlere sokulan doğadan bir parça var. Şimdi tekrar deneye döneceğim. Ampermetreyi kesip devreden alıyorum ve kolektör ucunu kaynağın artı hattına bağlıyorum. Transistör ileri aktif bölgede mi çalışıyor, onu kontrol edeceğim. Kolektör emitter arasında ölçtüğümde yaklaşık 600 mV okuyorum. Aynı seviye base emitter arasında da var mı diye baktığımda VB gerilimi biraz daha fazla. Gerilimler tamam. Üçüncü olarak akımlar var. Onlar zaten vardı, az önce de ölçmüştük. Öyleyse transistör şu an ileri aktif bölgede ve yükselteç modunda çalışıyor diyebiliriz. Yani beta'nın en yüksek olduğu seviyeleri alabileceğimiz bölgede çalışıyor diyebiliriz transistör için. Artık bu 1 volt seviyelerinin çok üstüne çıkmak istemiyorum. Çünkü transistörün etrafında dirençler yok. Gerilimi ne kadar artırırsam bu gerilim base emitter jonksiyonunun üzerine düşecek. Bari bir iki direnç mi taksam? Neyse, base emitter gerilimini şöyle 2 volt seviyelerine de bir getireyim. Ancak ben kolektör akımını da of. İyi ki deney ve çekim öncesi güç kaynağımın akım sınırlama özelliğini devreye almışım. Yoksa deney burada son bulabilirdi.
Base emitere bu kadar gerilim uygulanır mı hiç canım? 2.6 volt seviyesinde benim transistörümün akımı ne aşamada olacak onu da merak ediyorum. Ampermetrenin artı probunu devrenin artı hattına bağladım. Eksi probunu da kolektöre bağlıyorum. Böylece gerilimleri ölçerken kolektör akımını da aynı esnada görmüş olacağım. Base emitter arasına 0.9 volt seviyelerinden fazlası düşmedi. Kalanı kaynağa geri gitmiş olmalı. Ancak ilginçtir ki kolektör emitter arasına 43 milivolt düştü. Bu ölçümler esnasında kolektörden yaklaşık 100 miliamper akım alıyorum. Kolektör emitter gerilimi için çok da bir şey söyleyemeyeceğim. Bu kısmı geçiyorum. Burada sağlıklı bir ölçüm olmadığı gayet açık. Biz yine besleme gerilimini 1 volt seviyelerinde tutalım. Kaynağı kesip ampermetreyi çıkarmak istiyorum. Böyle ölçmek istemiyorum. Akımı normal proplarla ölçeceğim. 10K'lık bir direnci base'e bağlıyorum. Kaynaktan base'e giden jumper kabloyu hattan alıp direncin diğer ucuna takıyorum. Kolektörün boştaki ucunu da devrenin artısına bağladım. Devreye gerilim verdiğimde transistörüm kendi base emitter jonksiyonuna yine tasarımı gereği ihtiyaç duyduğu kadarlık bir gerilimi düşürmüş olmalı. Şöyle bir baktığımız zaman base emitter gerilimini 600 milivolt olarak ölçüyorum. Evet, çok güzel. Amacım oydu zaten. Base direnci ile VB gerilimini sınırlamak da amacım. Base direnci üzerine düşen gerilim 0.3 volt civarlarında, kolektör emitter uçlarına düşen gerilim ise 870 milivolt. Evet, bu sefer kolektör emitter gerilimini alabildim. Az önce alamamıştım. İlk defa base kolektör gerilimini de ölçeceğim. Bakalım 0.4 volttan küçük mü? Çünkü ancak bu durumda transistörün ileri aktif modda olduğunu söyleyebiliyordum. VBC gerilimi evet eksi 0.27 volt çıkıyor. 0.4'ten küçük. Diğer gerilimler gibi bu da aktif mod şartını sağlıyor. Transistör şu an aktif modda ve betası büyük çıkmalı. Önemli olan benim bu 600 milivoltluk base emitter gerilimine karşın kolektörden ne kadar akım aldığım. Kolektördeki akımı ölçmem lazım. Ampermetreyi seri bağlamak için kolektör kablosunu devreden çıkartıyorum. Ampermetrenin artı ucunu devreye, eksi ucunu da kolektöre olacak şekilde bağlıyorum. 7.2 miliamperlik bir akım kolektörde ölçülüyor. Şimdi kaynak gerilimini 2 volta yükseltmek istiyorum. 2.21 volt. Bakalım base emitter gerilimi ne aşamada? Kolektör ucunu tekrar bağlıyorum. Base emitter geriliminin biraz daha yükseldiğini görüyorum. 672'ye çıktı. Base direncinin gerilimi de 1.3 volta çıktı. Tamam. Gayet stabil değerler almaya başladık. 1.350, 0.650 daha 2 volt gerilim kaynaktan alınmış oldu. Peki kolektör emitter gerilimine bakalım. 1.7 volt. Burada görülüyor. 1.7 volt her türlü uygulanabilir ancak öyle etkisi yavaş yavaş işin içine girmiş olur. Çünkü sağlıklı bir yükseltme işlemi için VCE gerilimini 0.3 volt seviyelerinde tutsak daha iyi olacak. Transistörün yükselteç olarak çalışması aktif modda olmasına bağlı ancak yükselteç deneyi bir başka videonun konusu olabilir. Bu aşamaya kadar kanala henüz abone olmadıysanız abone olabilir ve bu tür videoları kaçırmamak için bildirimlerinizi aktif edebilirsiniz. Devam edelim. Base kolektör jonksiyonunda da eksi 1 volt olduğunu görüyoruz ki artık her türlü aktif mod olmuş oluyor. Bu durumda kolektör akımını ölçmek istiyorum. Yine kolektörü devreden çıkarıyorum. Ampermetre ile devreyi tamamladığımda kolektör akımının 35 miliampere çıktığını görüyorum. Peki datasheet'te söylediği değerleri yakalamaya çalışalım. Kaynağı 5 volta çıkartmadan önce gelelim şu direnci daha da büyütelim. Çünkü 5 voltu aynı direnç varken uygularsak VB gerilimi gereksiz yere artmış olacak. Daha az base akımı ve base emitter gerilimi kalmaya devam etsin. Devre durduk yere aktif moddan çıkıp satürasyona girmesin. Burada 100K'lık bir direnç var. 100K'lık direnci takıyorum. Ve bu durumda benim uygulayacağım gerilim de 5 volt olacak. Şimdi tekrar base emitter gerilimini ölçtüğümde gerçekten daha da düştüğünü görüyorum. Direnç üzerine düşen gerilim 4.4 volt seviyelerinde ve direncim ısınmamış. Buna dayanmış. Yani tabii bu kontrol anlık bir refleks oldu. Yani base'den ne kadar akım akıyor olabilir ki direnç ısınsın, öyle değil mi? Şimdi kolektör akımını ölçelim. Akım için yine bağlantıyı kestim. Ampermetre ile bağlantıyı geri sağlıyorum. Kolektör akımı 11 miliamper. Çok düşük gördüğünüz gibi. Çünkü base'e taktığımız direnç büyüdü. Böylece base akımı, daha da önemlisi bizim kontrol altına almaya çalıştığımız VB gerilimi düştü. O yüzden kolektör akımı daha büyük kaynak gerilimine rağmen daha küçük çıktı. Peki datasheet'te söylenen neydi? VB 0.58 volt olduğunda kolektörden 10 miliamper akım akar. Bu esnada VC gerilimi 5 volt olmalı. Tamam, güç kaynağı yaklaşık 5 volta ayarlı zaten. Ama biz yine de breadboard'a tam 5 volt gelecek şekilde kaynağı ayarlamaya çalışalım. Şu anda 5 volt breadboard'a geliyor. Base emitter geriliminin 0.58 volt olmasını sağlayacağım. 0.58 mi? Bakıyorum. 0.57. Gerçekten çok yakın.
0,58 sayarım ben bunu. Ve bu durumda kolektörden akan akım 10 miliamper olmalı demiştik. Biz de kolektör akımı için kolektör ucunu devreden ayıralım derken kolektör ucu boşta kalmış zaten. Bunu da taksak sanırım fark etmez, ölçümlerimizi yapabiliriz. Yine de şöyle bir bakayım ben en iyisi. Kolektörü devreye alınca breadboard'a gelen gerilimde 10-15 milivoltluk azalma olmuş. Azıcık daha yük binmiş kaynağa. Demek ki kolektör ucunun boşta olması ile takılı olması arasında fark varmış. Neyse, böyle devam edelim. 10 milivolt eksik olsa bir şey olmaz sanırım. Base emitter gerilimi evet artık 0,58 volt. Şimdi tam datasheet'te söylendiği gibi oldu. Kolektör akımımı şimdi ölçeceğim. O da 10 miliamper seviyelerinde çıkması gerekiyor. Kolektör için baktığım zaman 10,7 11 miliamperlik bir seviye burada görülüyor. Datasheet'teki değere bence ulaştık. Şimdi öyleyse 11 miliamperlik bu durumda ben artık beta'yı merak ediyorum. Çünkü şu anda transistörü aktif modda çalıştırıyoruz ve beta değeri hesaplanabilir. Bunun için base akımını ölçeceğim. Tekrar akım problarımı aldım. Artı probu kaynağın artısına, eksi probu base ucuna dokunduruyorum ve devreyi tamamlamış oluyorum. Küçük bir miliamper değeri çıktı. Ölçü aletini mikroampere getireyim. Base akımı 42,45 mikroamper. Ölçtüğümüz kolektör akımını base akımına böldüğümüzde beta 259 çıkıyor. Bayağı yüksek çıktı. Hem de öyle bir yüksek ki datasheet'te söylenen tipik değerlerin de bizim deney başında ölçü aletiyle ölçtüğümüz o yüksek değerin de üzerinde bir beta aldık. Bu normal arkadaşlar. Çünkü çok büyük VC gerilimi verdik. Bu da Early etkisini doğurdu. Bakın burada VC gerilimini ölçüyorum ve neredeyse kaynak geriliminin tamamı kolektör emitter uçlarına düşmüş. Early etkisi kolektör akımını arttırırken base akımını etki etmez. Bu yüzden daha büyük bir kolektör akımını normal base akımına bölmüş olduk. Bu avantaj gibi görünse de aslında transistörün yükselteç uygulamalarında Early etkisi iyi bir şey değil arkadaşlar. Neyse, şu an Early etkisini konuşmak hala erken. O da bir başka deneyin konusu olsun demiş miydik? Deneyleri kaçırmamak için kanala hemen şimdi abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. VC gerilimini sınırlamak için kolektöre de bir direnç bağlasam iyi olacak. Devrenin enerjisini kesiyorum. 100 ohmluk direncin bir ucunu transistörün kolektörüne, diğer ucunu da devrenin artısına bağlıyorum. Devreye tekrar enerji veriyorum. 5 voltluk bu enerjiyi hiç değiştirmeden devreye tekrar verdiğim için base emitter geriliminin değişmemesini bekliyorum. Gerçekten de az önceki devreyle aynı VB gerilimi oluştu. Kolektör emitter arasındaki gerilim ise beklediğim gibi azaldı. Kaynak geriliminin bir kısmı 100 ohm üzerine düşmüş olmalı. 100 ohm üzerinde de 1 volt seviyeleri var. Evet, kaynak gerilimini direnç ile transistör paylaşmış oldular. Bakın arkadaşlar, base emitter gerilimini değiştirmediğim halde bir iddia ortaya atacağım. Bu aşamada bence beta biraz düşmüş olmalı. Çünkü VC gerilimini düşürdük. Burası ince bir detay. Bu arada kolektöre taktığımız direnç yüzünden kolektör akımının azaldığını lütfen düşünmeyin. Kolektör direncinin kolektör akımına etkisi yok. Nasıl olur? Bir yere bir direnç taktıysanız orada akım azalır. Bu yüzden oraya bir direnç taktıysak direnç doğal olarak akımı azaltmıştır. Düşüncesine kapılmayın lütfen. Transistörün özelliği burada zaten. Kolektör akımı base emitter gerilimine bağlı. Bir de maalesef VC gerilimine. Ama 100 ohmluk dirence değil. Bunu da test ederiz. Şimdi biz kolektör akımını ölçelim ve umalım ki biraz azalmış olsun ve base akımı değişmemiş olsun. Böylece az önce 259 olan beta azalmış olsun. Bunu istiyorum ben şu anda. Bakalım kolektördeki akım ne oldu? Onu ölçmeye çalışacağım. Kolektör akımı 11,1 miliamper. Gördüğünüz gibi bu değer 100 ohmluk direnci takmadan önceki değerle aynı seviyelerde. Direnç etkilemez demiştik arkadaşlar. Ama aradığımı tam bulamadım. VC azaldığı için Early etkisi azalacaktı ve akım azalacaktı. Neyse, şu anda olmadı. Kolektör akımı VC'den henüz etkilenmemiş demek ki. Kolektörü devreye geri bağlıyorum. Bu defa base akımını ölçelim. Base akımını ölçebilmek için base ucunu devreden çıkarttım. Ampermetre ile devreyi tamamlıyorum. Base akımını da 0,045 miliamper olarak okuyorum. Yani az önceki 42,45 mikroamper ile aslında aynı. Yani çünkü ampermetre şu anda daha duyarsız kademede. Mikroamper kademesini alsaydı muhtemelen aynı değeri gösterirdi. Kolektör direncinin kolektör akımına ve base akımına asla bir etkisi olmadı diyebiliriz. Eğer akım düşmüş olsaydı ben bu düşüşü RC direncine değil VC geriliminin azalmasına bağlayacaktım. Ama VC'den etkilenmedi benim kolektör akımım. Olsun. En azından RC direncinin kolektör akımına etkisinin olmadığını test etmiş olduk. Peki ne işe yarar kolektör direnci?
Kolektör direnci kolektör gerilimini düşürmeye ve gerilimin bir kısmını kendi üzerine almaya, amfi devrelerinde kazancı yükseltmeye yarıyor. Kolektör gerilimi düşerse de transistörümüz Early etkisinden kurtulmaya başlıyor. Şu anda Early testini başarıyla sonuçlandırdık diyemem çünkü çok üzerine düşmedik. Şöyle bir devam edelim. 100 ohm yerine 330 ohmluk bu direnci kullanacağım. Base emitter gerilimini ölçelim. Base emitter gerilimi yine değişmiyor. Yeni dirençten sonra kolektör emitter gerilimi azaldı mı diye kontrol ederken 0.9 volt VC gerilimi ölçüyorum. Direncin üzerine düşen ise 3.5 volt. Probları yer değiştirip tekrar ölçeceğim. Evet, direnç üzerinde 3.5 volt var. Kolektör emitter arasındaki gerilimi tekrar ölçme ihtiyacı hissediyorum çünkü toplamı kaynak gerilimine yakın bir değer vermedi. VC'yi tekrar ölçtüğümde ilginçtir, bu defa 1.32 volt okuyorum. Az önce tam ölçemedim demek ki. Kolektör akımındaki değişikliğe bakalım. Kolektörde yine 11 mA seviyeleri var. 10.8 mA. Aslında kolektör gerilimini ben 0.3 volta kadar indirsem bile bu transistör aktif bölgeden çıkmayacak. Ama her ne oluyorsa VC azalsa bile öyle etkisini ben tam hissedemiyorum. VC gerilimini 5 volttan 1.3 volt seviyelerine kadar indirdik ama yine de 11 mA seviyelerini vermeye devam ediyor. Base akımı yine 45 mikroamper. Yani direncimiz yine akımları etkilemedi. En azından bunu tekrar test etmiş olduk. Peki 330 ohm yerine 10K bağlasak ne olur? Base emitter gerilimi 571 mV. Biraz düştü. Ama sanırım bu devreyle ilgili değil. Kaynağa daha çok yük binmesiyle alakalı bir durum olmalı. Kaynak daha hassas olsaydı muhtemelen base emitter gerilimi değişmezdi. Kolektör emitter gerilimi ise tamamen düştü. 12 mV okuyorum. Bu 10K'lık direnç kullanılamaz. 5 voltluk kaynak geriliminin tümünü üzerinde tutuyor olmalı. Evet, 4.99 volt. Kolektör akımını çok merak ediyorum. Ölçtüğümde 0.5 miliampere düştüğünü görüyorum. Peki base akımı ne durumda? Base akımı yine değişmiyor. 0.045 miliamper. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kolektör akımı düştü ama base akımı değişmedi. Akımlar birbirinden bağımsız hale geldiler. Resmen transistör iki ayrı devreye dönüşmüş gibi oldu. Kolektör emitter tarafı ayrı bir devre, base emitter tarafı ayrı bir devre. Ve akımlar beta bağıntısından ayrıştı diyebiliriz burada. Aktif modda kolektör emitter arasına en az 0.3 volt gerilim düşmeliydi. Ama bu gerilim gördüğünüz gibi yok. Transistör satürasyonda şu an. Beta yaklaşık 11'e düşmüş durumda. O zaman 10K yerine 1.5K'lık direnç bağlarsak ne oluyor ona bakalım. VC gerilimi 5 volt. Yani niye ki? Ha tamam, base'i devreye bağlamamışım. Şimdi kolektör emitter gerilimine baktığımda halen 50 mV gibi bir seviye var. Bu çok düşük. Devre hala satürasyonda. Base emitter gerilimi tamam var ama base kolektör jonksiyonundaki gerilim 0.4'ten büyük. O yüzden bunun satürasyonda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve satürasyonda kolektör akımı küçük çıkar. Beta da küçük çıkacaktır. Kolektör akımını ölçtüğümde 3 miliamperlik bir akım görüyorum. Burada beta'yı hesaplamak için base akımını ölçmeyi unutuyorum ama merak etmeyin, testimiz devam ediyor. 1.5K yerine 470 ohm bağlayalım. Kolektör emitter gerilimi 150 mV. Biraz yükseldi ama halen düşük. Gerilimin çoğu kolektör direncine düşmeye devam ediyor. Bence transistör hala satürasyonda ama base kolektör jonksiyonuna düşen gerilime bakarsak 0.4'ten küçük. Hayda. Nasıl olacak şimdi? Base kolektör gerilimi aktif mod şartını sağlarken kolektör emitter gerilimi satürasyon seviyelerinde kaldı. Akımlar bize fikir verecektir. Kolektör akımını ölçtüğümde gördüğüm değer 11 miliamper. Aslında ölçüm esnasında fark etmiyorum ama akım probunu direncin yanlış ucuna dokunduruyorum. Böyle ölçersem direnç devrede yokmuş gibi davranmış olurum. Tamam, aktif modda direnç kolektör akımını etkilemiyor dedik ama aktif modda mıyız tam emin değilim ki. Değerler bu defa sağlıklı değil. Burayı geçelim. Devreye uygulanan gerilimi arttırmak istiyorum. Şimdi 7.5 volt uyguladık. Base emitter gerilimini bu durumda ölçtüğümde 656 mV alıyorum. Kolektör emitter gerilimi ise 137 mV seviyelerinde. Bu değeri henüz bir türlü 0.3 voltun üzerine çıkaramadık. Kolektör akımına bakalım. Kolektör akımı 15 mA seviyelerine çıktı.
Base akımı ise 67.4 mikroamper. Bu durumda beta'yı hesaplarsak beta 222 çıkıyor. Çok ilginç. Beta gayet iyi. Bu devre aktif modda mı, satürasyonda mı derseniz aktif mod derim ama VC geriliminin 137 milivolt gibi düşük çıkması beni düşündürüyor arkadaşlar. Aktif mod için teorik olarak 0.3 volt olmalı en az. Gördüğünüz gibi base kolektör gerilimi aktif mod şartını sağlıyor. 0.4 volttan küçük. Kaynaktaki 7.5 voltu 10 volta çıkaracağım. Şu anda devremize 10 volt geliyor. Base emitter gerilimine bakalım. Base emitter gerilimi 666 milivolt. Base kolektör gerilimi ise 0.4'ten küçük. Gayet iyi. Kolektör emitter gerilimine baktığımız zaman yine aynı seviyelerde kalmış. Halen daha gerilimin çoğu kolektör direnci üzerine düşüyor. VC gerilimi bir türlü istediğim gibi olmuyor ama devam edelim. Kolektör akımını ölçelim. Ampermetreyi miliamper kademesine getiriyorum. Kolektörde yaklaşık 21 miliamperlik bir akım akışı var. Base'de ise bu defa 0.094 miliamper var. Beta'yı hesaplarsak yine az önceki gibi. Beta şu an 223. Beta değişmedi. Artık 470 ohmluk bu direnci sökeceğim. Zaten hem ısındı hem de kolektöre daha küçük bir direnç takayım. Belki o zaman VC gerilimi biraz daha büyütebilirim. Kolektöre 220 ohm bağlıyorum. Base emitter gerilimi 653 milivolt. Kolektör emitter gerilimi 4.3 volta hemen yükseldi. Direnç çok küçüldü demek ki. Kolektör akımını ölçeceğim. Eğer işin içine Early etkisi girmediyse değişmemesi lazım. Early etkisi devreye girebilir çünkü VC gerilimini 0.3 volt civarlarına getireyim derken 4.3 volt gibi devasa büyüttük. Early etkisi kolektör akımını arka planda düşünülenden daha çok büyütür. Evet, kolektör akımı biraz artarak 24.3 miliamper seviyelerine çıkmış. Halbuki base emitter gerilimi değişmedi. Hatta birkaç milivolt düştü. Burada muhtemelen Early etkisi oluşmuş olabilir arkadaşlar. Tam emin değilim. Başka parametreler etkilemediyse durum böyle. Bakın base akımı değişmemiş. Evet, gerçekten güzel. Devrede mükemmel bir beta değeri zaten vardı. Şu anda kolektör akımı da arttı ama base artmadı. Beta daha da büyümüş olmalı. Arkadaşlar Early etkisi kolektör akımını artırırken base akımına etki etmiyordu. Burada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani daha ne diyebilirim inanın bilmiyorum. Beta'nın nominal değerlerden daha yüksek çıktığını görebilirsiniz. Early'yi daha net görebilmek için bir test daha yapalım. 220 ohmluk direnci 330 ohm'a çıkarayım. Böylece VC gerilimi 4.3'ten aşağı düşecektir. Ama ne kadar düşecek? Ve daha önemlisi kolektör akımı ile base akımı arasındaki beta ilişkisi ne olacak görelim. Kolektör emitter gerilimi 1.98 volt. Base emitter gerilimi değişmemiş. Base kolektörde ise eksi 1.37 volt var ki beklendiği gibi transistör ileri aktif bölgede. O zaman kolektör akımını aktif modda olduğu gerçeğiyle gönül rahatlığıyla ölçelim. Çok az değişmiş. Biraz azalmış. VC biraz azalınca o da azalmış. Normalde base emitter'e bağlıydı bu akım. Base emitter gerilimi azalmadı. Hatta bir önceki teste göre birkaç milivolt artmış bile gözüküyordu. Ama VC'nin azalması ile kolektör akımının da daha stabil hale gelecek şekilde azalması gösteriyor ki Early etkisi yavaş yavaş azalıyor. Tabi bunu söylemek için acele etmeyelim. Kolektör akımı azaldı. Peki base akımı ne durumda? Arttı mı, azaldı mı? Gördüğünüz gibi base akımı değişmedi bile. Tam da Early'den beklediğimiz gibi. Early olayı kolektöre etki etmeye azalarak da olsa devam ediyor. Beta az bir şey düşse de yine de Early etkisiyle hala daha nominal değerin üzerinde. Kolektör emitter gerilimini biraz daha düşürmeye çalışalım. 330 ohm'a seri bir tane daha 330 ohm bağlayalım. Kolektör emitter gerilimi ilk başlardaki gibi oldu. Fazla düştü. 85 milivolt. Burada ilk defa bir şey keşfediyorum. Emitter zaten toprakta. Yani gerilimi sıfır diye ben sürekli voltmetre problarını özellikle okumak istediğim kolektör emitter uçlarına dokunduruyordum. Ama şu an fark ediyorum ki kolektör emitter ile kolektör toprak arasındaki gerilim farklı. Yani bu nasıl olabilir? Neyse bu kısma hemen yorum yapmak istemiyorum. İlerleyen aşamada tekrar çıkarsa konuşalım. 330 ohm'u tek başına bırakıyorum. Kolektör emitter gerilimi 2 volt. Kolektör toprak arasında ise bu değerden yaklaşık olarak 100 milivolt fazlası var. Bu kısım kafamı karıştırıyor. Yeni bir deneme daha yapacağım. 330 ohm'un yanına 100 ohm daha bağlıyorum. CE gerilimini merak ediyorum. Kolektör emitter gerilimi ile kolektör GND arasında yine 100 milivolt fark var. Peki base emitter gerilimi 662 milivolt. Değişmemiş. Base kolektör 0.4'ten küçük. Evet, buralar tamam ama
Şu emitter gerilimini anlamadım gerçekten. Kolektör akımını ölçelim. 22,5 miliamper. Base akımını ölçersem o da 0,095 miliamper. Base akımı yine değişmemiş. Şu emitter gerilimi kafama takıldı. Yoksa gidişatımız iyiydi. Beta yine gayet yüksek. Kolektördeki 100 ohm'u çıkardım ve bu defa farklı bir şeyler yapalım. Base'deki 100K dirence paralel bir 100K daha takarak base direncini 50 kilo ohm'a düşürüyorum. Base emitter gerilimini ölçtüğümde 677 milivolt. Biraz artmış. Base direnci üzerinde 9,3 volt düşüyor. Kolektör emitter gerilimini 669 milivolt olarak okuyorum. 0,3 volttan büyük, güzel. Base kolektör gerilimi bu defa 0,4'ten büyük çıktı. 585 milivolt. Hayda. Transistör yine doyuma gitti. Tabi base direncini azaltmakla base'e gereğinden fazla akım verdik muhtemelen. Bakalım şimdi önce kolektör akımını ölçelim ve neler olmuş görelim. Kolektör akımı 29,5 miliamper. Transistör doyumda olduğundan base akımı için bir şey diyemiyorum, ölçmem lazım. Base akımı 0,187 miliampere çıktı. Yaklaşık 2 katına çıktı bu akım. Kolektör akımında 2 kat artış olmamıştı. Ama base'de 2 kat artış var. Beta ciddi düşmüş olmalı. Hesapladığımızda beta 157'ye düşmüş durumda. 330 ohmluk direnci 220 ohm'a düşürmek istiyorum. Amacım kolektör gerilimini artırmak. Böylece base kolektör jonksiyonundaki gerilim 0,4'ün altına iner de transistör tekrar aktif moda girer diye umut ediyorum. Bakalım. 220 ohm direnç sonrası kolektör emitter gerilimi 0,2 volt seviyelerinde. Base kolektör gerilimi 0,3 volt seviyelerinde. Bu iyi. 0,4'ün altına inmiş. Base emitter gerilimi 685 milivolt. Kolektör akımını bu şartlar altında ölçelim. Bakalım VC geriliminin 0,2 volt olması beta'yı nasıl etkileyecek? Kolektörde 43 miliamperlik bir akım seviyesi var. Base'i kontrol ettiğimde base değişmemiş. 0,187 miliamper. Bu testimizde beta 230 çıkıyor. Biz en iyisi VCE'nin farklı değerlerine göre birkaç ölçüm daha yapalım. 0,2 volt olursa ne oluyor? 50 ya da 100 milivolt olursa ne oluyor? Aradaki farkı gözlemlemeye ve ona uygun yorum yapmaya çalışalım. Yoksa VCE zaten 0,3 voltu geçince problem kalmıyor. Diğer gerilimlerde tamamsa bu transistör aktif moddadır diyoruz zaten. Ama bizi şüpheye düşüren bu kolektör emitter gerilimi oldu hep. Early etkisi onda, satürasyonda mı, aktif bölgede mi anlayamamamız hep onun tam anlaşılamamasından kaynaklanıyor. Bunun aslında basit bir cevabı var. Datasheet'te bu transistör üzerine en az 0,2 volt, en fazla 0,5 volt düşer diyor zaten. Ama bu gerilimi net ölçüp görebilmeliyim. O kadar ölçüm yaptım ki artık gördüğüm anlar oldu mu yoksa olamadı mı inanın sizlerle birlikte izlerken göreceğim. 220 ohm yerine 100 takıyorum. VC gerilimini net görecek şekilde artıracağım. Şu anda VC gerilimi 4,2 volt. Evet, net bir şekilde arttı ama çok arttı. Base emitter'de de 640 milivolt var. 50K'lık bu dirençleri küçülteceğim. Böylece base gerilimi artacak, kolektör akımı da artacak. Kolektör artınca da VC çok yükselmişti, o biraz düşecek. Base'deki 50K yerine 33K'lık bir direnç takıyorum. Base emitter gerilimine bakıyorum, 673 milivolt. Evet, arttı. Kolektör emittere bakıyorum, az öncekinden biraz düşmüş, istediğim gibi. Gerilimin çoğu kolektör direncine düşmüş olmalı. Şimdi akımı ölçelim. Kolektör akımı 70 miliamper. Evet, artmış. Base akımı da 0,263 miliamper. O da artmış, tam beklediğim gibi. Bu durumda beta 266 çıkıyor. Peki aktif bölgede miyiz gerçekten? Base kolektör gerilimine baktığımızda eksi 1,45 volt alıyoruz ki transistör tüm şartları sağlayarak aktif bölgede olduğunu gösteriyor. Base direncini daha da düşürürsek ne olur? Böylece base akımı daha da artacak, base gerilimi daha da büyüyecek ve kolektör gerilimine yaklaşacak. Böylece VC gerilimi biraz düşerse, early etkisi varsa onu azaltmış olurum, kim bilir. 33K'lık bir direnci base'deki 33K'ya paralel olarak bağlıyorum ve base direncini yarıya indiriyorum. Şu anda base emitter gerilimi artarak 703 milivolta çıkıyor. VC gerilimi 117 milivolt. Base kolektör gerilimi de 0,59 volt ile transistör tekrar satürasyona girdi. O zaman base direncini biraz daha arttırıp 20K yaparsak ne değişir? Base'e 2 tane 10'ar kilo ohmluk direnci seri olarak bağlıyorum. Base emitter gerilimi 706 milivolt.
Kolektör emiter gerilimi 148 milivolt. Bu gerilim istediğim gibi değişmedi. Ben en azından 0.3 volt görmek istiyorum. Zaten base kolektörde halen daha 0.4'ten büyük bir değer var. Devre hala satürasyonda. Peki satürasyondayken bir akım ölçelim. Kolektör akımı 88 miliamper. Base tarafında neredeyse yarım miliampere çıkan bir akım olmuş. Beta değeri 196. Satürasyondaki transistör için oldukça iyi bir değer. Ben yine kolektör toprak arasını ölçeceğim. Orada 650 milivolt var. 650, 148. Transistör üzerinde yaklaşık 0.5 volt kayıp mı oluyor yoksa? Evet. Tam sağlıklı bir ölçüm değil sanki. Tekrar ölçüyorum, tekrar ölçüyorum. Sürekli farklı ölçüm değerleri alsam da hepsinde 0.3 volttan yüksek değerler aldım. Buna aktif mod diyebilir miyim? O zaman gerçekten doyuma sokalım. Base direncini 10K'ya düşürüyorum. Base emitter 722 milivolt. Kolektör emitter 79 milivolt. Kolektör GND arası 0.4 volt. Bu nasıl olabilir gerçekten aklım almıyor. Base kolektöre baktığım zaman evet 0.4'ten büyük ve saturasyon değeridir bu. Ve gerçekten burada da VC gerilimi ile kolektör gerilimi birbirinden farklı çıkıyor. Sanki emitterde bir direnç varmış gibi. Halbuki yok. Emittere direnç takmadık. Bu nasıl olabilir dostlar? Fikirlerinizi ve yorumlarınızı lütfen paylaşın. Bence çalışmayı burada durduralım. Eğer bu deneyi beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoya like atarak ve yorum bırakarak bunu bana gösterin lütfen. Bir sonraki çalışmaya dek şimdilik hoşça kalın.